Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomda kokoş tavşanımı örmüştük birlikte ve çok beğendiniz. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi de bugün gördüğünüz üzere ne yapacağız? Kokoş tavşanın çıngırağını yapacağız. Çok da farklı bir tarif olmayacak. Ama ne yapacağım? Ben yine sizinle birlikte öreceğim. Çünkü kullandığım halka büyük. Halkanın etrafı nasıl örülür onu da göstereceğim. Çıngırak şu şekilde daha ses çıkartanları gelmiş. Benim eskiden kullandıklarım hiç ses çıkartmıyordu. Yani kafanın içine koyduğumda, salladığımızda çok az ses çıkıyordu. O yüzden bunu sevdim. Denemek için bir tane aldım. Sizinle beraber bunu örmek istiyorum. Evet, vakit kaybetmeden tavşan çıngırağımıza başlayalım. Sihirli halkamın içine 6 tane sık iğnemi koyuyorum yine. Önceki videolarımda olan detayları önceki videolarıma yönlendireceğim sizi. Eğer ki izlemediyseniz onlardan da ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz. Her detayını şu an örmeyeceğim. Söyleyeceğim ve birlikte ilerlemiş olacağız. Mesela şimdi burada ne yapacağım ben? Sihirli halkamın içine 6 sık iğne yaptıktan sonra kaça kadar artırıyorum? 6 tek bir çift olana kadar artıracağım. O şekilde artıralım ve gelelim. Ben geldim. Şöyle kısaca yine anlatayım ben size. Kokoş tavşanın başıyla kafa tarifiyle aynı tarif. Daha önceki videoma dönüp oradan izleyebilirsiniz. Eğer ki böyle anlatamadıysam. Sihirli halkamı yaptıktan sonra ne yaptım? Üst sırama 12 battım. Sonra bir artırdım. Bir tek bir çift yaptım. Burada 2 tek bir çift yaptım. 3 tek bir çift yaptım. 4 tek bir çift. 5 tek bir çift. Ve 6 tek bir çift batarak ne yaptım? 6 tane 6 kere artırmamı yapmış oldum. Şimdi sıra dümdüz ne yapmada? Örmede. Yani şöyle şu kadar bir ne vereceğiz? Düz örerekten kafa şeklini vermeye çalışacağız. Ve kaç sıra örüyorduk? 10 sıra örüyoruz dümdüz ve sonrasında tekrardan buluşuyoruz. 10 sıra düz ördüm. 6 tek bir artıra kadar ne yapmıştık? Artırmıştık. Sonrasında 10 sıra düz ördüm. Şimdi azaltmalara geçeceğim. Azaltmalarda da 6 tek bir artıra kadar geldiğim için ne yapacağım? 6 tek bir azalttan başlayacağım azaltmaya. 2 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6 tek, bir azaltıyorum. Şimdi bu sırada 6 tek bir azaltı yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Diğer sırada 5 tek bir azaltı yapıp geliyorsunuz. Diğer sırada 4 tek bir azaltı yapıyoruz. O zaman ne yapalım? 4 tek bir azaltı yapıp sıra sonunda buluşalım. 4 tek bir azalta kadar geldikten sonra gözleri taktım. Gözleri yukarıdan baştan saydım. Sık iğneleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. sık iğnenin içine 8 sıra arayla 2, 4, 6, 8 sıra arayla taktım. Bir gözümü işledim. Kirpik ve kaş yaptım. Diğer gözü de isterseniz sizle yapayım. Yine göstermiş olayım size. Kirpik kaş işlemesi size kalmış. İsterseniz işlemeyebilirsiniz. Buradan kaşa çıkalım. Bu şekilde
Bunu bağlayalım arkadan. Şimdi sıra biraz daha örelim. 3 tek bir azaltı azaltı örelim. Bakalım ne kadar, hatta örmeyelim. Şöyle elyaf koyacağız yarısına kadar. Yarısından sonra ortasına çıngırağımızı koyalım. Yoksa sığmayabilir. Evet. Şimdi ne yapalım o zaman? Elyaf koyalım, gelelim. Çıngırağı da yerleştirelim. Elyaf koydum. Dengeli koymaya çalıştım. Özellikle şöyle kenarlara getirtmeye çalıştım ki ortası boş kalsın, girsin diye. 3 tek bir azalt yapmış. Bir dakika, kaçta kalmıştık? 1 2 3. 3 tek bir azaltta kaldık. Şimdi 3 tek bir azalt yaparak ne yapıyoruz? İyice daraltalım ki daha kolay elyaf girsin. Evet. 3 tek bir azaltı yaparak kapatalım. Sonrasında tekrardan koyacağız elyaf. Çünkü önemli, elyaf koymazsak boşluk kalırsa kötü görüntü oluşur. 2 3 azaltıyoruz. 3 tek bir azaltı da yaptım. 2 tek bir azaltı yapacağız. Böyle artık çıngırağı bastırarak örmemiz lazım. Çünkü öncesinde elyafı iyice koydum. Mecburen koydum. Yoksa buralar ne yapar? Çıkıntı oluşurdu. Elyafı gayet koydum. Sonrasında da çıngırağı yerleştirdim. Ve şu an sıkıca örmeye çalışıyorum. Elinizle bir taraftan bastırın. Bir taraftan örün. Sık örün. Çünkü bol kalırsa görüntü güzel olmaz. Bu şekilde. Zaten ilerleyen zamanda da ne yapıyor? İyice yerleşiyor çıngırak içine. Bu şekilde 2 tek bir azalt ve 1 tek bir azalt yapıp geliyoruz. Evet, 1 tek bir azalta kadar geldim. Bakın şöyle buralarda boşluk oluştuğu için zor olsa da makasla ya da başka bir elyaf koyucu yardımıyla elyaf koymaya çalışın. Buralar çünkü boş kalınca güzel durmuyor. Şöyle şu aralara yerleştirmeniz lazım. O yuvarlak yüz görüntüsünü verebilmemiz için. Yoksa aşağıya doğru sivriliyor. Bu şekilde bakın daha güzel olmaya başladı. Kenarlara elyaf koyuyoruz. En son altı azaltı yapıp ipi uzunca kesip bitireceğiz. İsterseniz toplayabilirsiniz. Kesip ön loplara batıp öyle de yapabilirsiniz ama gerek yok. Çünkü buraya dikeceğimiz için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde birazcık açıklık kalabilir. Burnunu işleyelim. Keselim uzunca bir ip. Çünkü dikeceğiz. Halkaya dikeceğimiz için şöyle bir ip keselim. Çekelim. Evet. Hemen burnu işleyelim. Bakın şöyle buradan giriyorum. En alttan delikten az bir şey aralık kalmıştı. Buradan şöyle 4 sıra, bakın 1 2 3 4 sık iğneye ne yapıyorum? 2-3 kere girip çıkacağım. Şöyle. Sonra alttan, ortasından bu şekilde bakın ne yapıyorum? Şöyle düzeltelim elimizle. Yani 4 sık iğne, o sık iğne olduğu için ipin arasına batmam gerekiyordu. O zaman da kötü duracak diye bu şekilde yaptım. Yani geçirdiğim iplerin ortasına taktım.
Ve sıkıntı değil yani. Bu şekilde de olabilir. Evet. Birazdan kulak öreceğiz. Evet, devam ediyoruz. Kulaktayız. Kulakta ne yapıyordum ben? Buradaki tavşan kulağımın aynı artırmasını yaptım. Sadece 10 sıra değil 9 sıra düz ördüm. O kadar. Başka hiçbir farkı yok. Kafa zaten aynı şekilde örülüyor. Diğer şekilde yine yakasını, fiyonkunda ne yapabilirsiniz? Önceki kokoş tavşan videomun yaka ve fiyonk tarifine bakarak örebilirsiniz. Dediğim gibi ne yapıyoruz? Kulakta sihirli halkamın üstüne direkt bir tek bir çift, ikinci sırasına iki tek bir çift, üçüncüye üç tek bir çift, dördüncüye dört tek bir çift yaptıktan sonra 9 sıra düz örüyoruz ve sonrasında kulağımız tamamlanıyor. Evet, kulağının bir tanesini ben örmüştüm. Diğerini de öreyim, geleyim. Sonrasında halkamızın nasıl yapıldığını göstereceğim ve dikim videosuna geçeceğim. Kulakları ördüm. Şimdi sıra halkasına geldi. Evet, halkası için 32 tane zincir çekiyoruz. 32 tane ben zincirimi çektim. Ve üzerine zincirlerin her birine sık iğne batıyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne batalım. Her zincirin üzerine bir sık iğne batarak sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekip bir üste çıkıyorum. Ve ne yapıyorum? Aynı şekilde sık iğne batıyorum. Bu şekilde 8 sıra düz örelim. Sonrasında bakalım, eğer ki halkamıza tam olacaksa dikeriz. Yoksa biraz daha devam etmemiz gerekiyorsa devam ederiz. Evet, 8 sıra ne yapıyoruz? Çıkıyoruz. Evet, 8 sıra ördüm. Zincirin üzerindeki sık iğne ile beraber ne yaptı? 9 sıra oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Ve tam gelecek halkaya. Ne yapalım? Uzunca bir ip bırakalım. Ve halkayı dikmek için kullanalım. Evet. Halkayı sıkıca dikiyoruz şimdi. İpimi iğneme geçirdim. Bakın, düz tarafı zaten belli bir şekilde. Ters değil, düz tarafını ne yapacağız? Dışında kalacak şekilde yerleştirelim halkaya. Şöyle. Bakın, tam denk gelecek. Karşılıklı ne yapacağım şimdi? Alarak dikeceğim. Bir baştaki buradan, bir oradaki sık iğneden şöyle. Bir dakika. Bu şekilde ne yapıyorum? Bir buradan alıyorum. Bakın. Bir diğer sık iğnenin üzerinden alıyorum. Geçiriyorum. Dikerken sıkalım. Bir buradan, bir karşı taraftan. Bu şekilde sıkıca dikelim ve sonrasında tavşanın kafasını dikmek için buluşalım. Halkamı diktim. Kalan ipleri kaybettim içinde. Sık iğne ile güzel oluyor. Trabzanla yapanlar da var ama sık iğne ile daha güzel bir görüntü oluşuyor. Kulağımın bir tanesini diktim ben. Şimdi diğerini dikelim. Hesaplayabilirsiniz.
Nereden dikeceğinize iğne geçirebilirsiniz. Ben artık göz kararı dikmeyi tercih ediyorum. Evet, bu şekilde bir buradan bir diğer taraftan alarak ne yapalım? Kulağı da dikelim. Sonra halkayı sabitleyeceğiz. Bu şekilde dikelim ve gelelim. Evet, tam ortasına sıkıca dikelim. Bakın şöyle ayarlayalım. Kulaklarını diktim. Şimdi halkaya sabitleyeceğim. Yine aynı şekilde ne yapıyorum? Bir alttan alıyorum. Bir üstten alacağım. Sabit, sıkıca dikilmesi için. Üst taraftaki geçelim. Bu şekilde devam edelim. Alttan alalım. Ne yapalım? Üstten. Aralık kalmıştı. Çok 6 tane sık iğne kalmıştı ya, onu da kapatmayı ihmal etmeyelim. Sıkıca dikiyoruz o yüzden. Boşluk kalmasın. Sıkıca dikelim. Buradaki dikiş izleri bazen belli olabilir ama yakasını yapacağımız için yaka onu göstermeyecektir. O yüzden içiniz rahat olsun. Yakayı da koyduğumuzda hiçbir şey belli olmaz. Siz sık olmasına özen gösterin. Bu şekilde biraz daha yanlardan sıkıştırmayı düşünüyorum. Evet, artık bitirebiliriz. Buradan düğüm atalım. Sık iğnenin deliğinden çıkalım. Evet, keselim ve bitirelim. Evet, çıngıramız gayet sağlam oldu. Sıkı dikmeye çalıştım. Bu şekilde. Şimdi aksesuarlarını takalım. Ben dediğim gibi kokoş tavşanın fiyongunu ve yakasını kullanacağım. Yalnız sadece şöyle bir değişiklik var. Normalde fiyongunu 15 zincirle yaptım kokoş tavşanın, ama ben burada 13 zincir kullandım. Tarifine bakmak isterseniz dediğim gibi bu yaka tarifinden bakabilirsiniz. Kokoş tavşan yaka ve kurdele tarifini izleyebilirsiniz. Sadece değişiklik 2 zincir eksik yaptım. Burada da şöyle yakasının biraz hani çok böyle uzun olmasını istemediğim için şuradaki ilk zincirin üstüne battığım trabzan değil, sık iğne oldu.
Yani çift trabzan batmadım. Çift sık iğne bataraktan yaptım. Diğerlerinin hepsi aynı. Ne yapalım? Yakasını ve kurdelesini takalım. Sonra geleceğim. Evet, yakasını taktım. Kurdelesini de takınca böyle çok şirin bir şey oldu. Evet, bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve ördüğünüzde beni etiketlemeyi unutmayın. Ben çok beğendim. Hem kokoş tavşanı hem çıngırağını bu şekilde. Yine sesi gayet güzel çıkıyor. Önceki yaptığım çıngıraklarda sesini ben hiç duymuyordum neredeyse. Bu çıngırağı beğendim açıkçası arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Şimdiden size keyifli örmeler diliyorum ve iyi akşamlar dileyerekten videomu sonlandırıyorum.